Herkese iyi pazarlar, merhabalar. Sağlık Ajandası başlıyor. Birbirinden ilginç konularımız ve kıymetli konuklarımız var. Hazırsanız başlıyoruz. Hem hastalar daha az travmatize olduklarını hissettiler, hem de daha doğal, daha fazla kök çıkartıp ekme imkanı sağladı. Bu haftaki mevzu derinde göz etrafı morlukları ve göz etrafı kırışıklıkları tedavisine değinmek istiyorum. Hem saç kılındaki vazodilatasyonu sağlıyor, tekrar bir damarlanma artışı yapıyor. Ayrıca da saç kılındaki minyatürizasyonu tekrar o terminal hale, yani kalınlaştırmaya başlıyor. Bugün sizlere dişi aşındırmadan yapılan Smart Smile Design, yani akıllı gülüş tasarımını anlattım. Saç dökülmesine dermatolojik olarak nasıl yaklaştığımızı, tedavi alternatiflerimizi konuşacağız. Sağlık Ajandası programımıza kıymetli konuğumuz Doktor Koray Erdoğan'la devam ediyoruz. Bizlere saç ekimiyle ilgili çok harika bilgiler verecek bugün. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hoş bulduk. İyisiniz, her şey yolunda. Gayet iyiyiz, her şey yolunda. Güzel. Bizler saç ekimiyle ilgili bazı şeyleri merak ediyoruz. Sizden uzun yıllardır bu işle uğraştığınız için detaylı bilgiler alacağımızı düşünüyorum. Hemen sorularıma başlıyorum hazırsanız. Buyurun, lütfen, buyurun. Saç ekimiyle ilgili uzun yıllardır Türkiye zaten çok popüler bir ülke. Estetik Evet. işlemlerin de yıldızı aslında saç ekimi. Sağlık turizminde de öncü diyebiliriz. Evet. Siz de uzun zamandır bu alanda çalışıyorsunuz. Evet, 25 yıldır. Evet. 25 yıl sürecinde elbette ki teknoloji geliştiği için saç ekimiyle ilgili tekniklerde de çok ciddi ilerlemeler olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. İşlemler gittikçe daha başarılı, daha kolay, daha konforlu hale geliyor. Bana ve sevgili izleyicilerimize bu tekniklerle ilgili böyle küçük küçük bilgiler verirseniz çok seviniriz. Tabii ki, yani ilk başlarda, hani ben de bu işe ilk başladığım zamanlarda daha cerrahi bir işlemdi. Daha böyle işte parça çıkartıp diktiğimiz bir işlemdi. Son dönemlerde, yani 2003-2004 yılından sonra bu arkadan tek tek köklerin alınması, işte hiç cerrahi bir kısmı daha az girişimsel bir işlem haline dönüştü saç ekimi. Teknolojiyle beraber daha da doğallaştı. İşte o çim adam algısı zaman içerisinde yavaş yavaş yıkıldı. Doğallığı sağlayan kriterler nedir? İşte çok en ince teknik kökleri bulmanız lazım. En ön hatta onları yerleştirmeniz lazım. Doğru açı, doğru yön, doğru sıklık. Ciddi detaylar var bunda da. Çok, son derece matematiksel bir işlem. Çok fazla hesaba girmeniz gereken bir işlem. Bu yani bu tek tek alma tekniğinden sonraki biz ona fu ediyoruz. Hem hastalar daha az travmatize olduklarını hissettiler, hem de daha doğal, daha fazla kök çıkartıp ekme imkanı sağladı. Yani çim adam gibi görünmek zorunda değiliz artık. Değilsiniz, evet. Yani eskisi gibi, eski genç yaşımızdaki gibi güzel doğal bir saç hattına kavuşabilir miyiz saç ekimiyle? Tabii ki bu mümkün. Tabii hani o eskisi gibi derken tabii biraz o saç çizgisini hani yaşa göre de belirlemekte fayda var. Hani 20 yaşındaki saç çizgisini oluşturmak teknik olarak mümkün dahi olsa, güzel olmayabilir mi? Evet, yani daha yaşa uygun saç çizgileri de oluşturmak bazen hem görsel hem de estetik anlamda Yani 50 daha yaşındaki bir kişi 20-25 yaşındaki saç hattını geri istese, bu tıbben mümkün bile olsa mümkün, evet. aslında estetik olarak belki de çok da uygun olmayabilir. Yani evet, genellemek istemiyorum ama dediğiniz gibi kişiye göre değişebilecek karar vermek lazım. Özellikle ön çizginin oluşumu. Çünkü saç ekimiyle beraber insanın yüzünde bazı diğer estetik dokunuşlarla da fark yaratabiliyorsunuz. Yani yüzü daha uzun göstermek, biraz daha geniş göstermek. Özellikle saç ekiminde en çok bende mesela değişim yaratan son yıllarda nedir diye sorarsanız, özellikle şu yanlardaki bizim temporal piklerimiz var. O temporal piklerdeki alanların doğal olarak yapılması, o hem yüzü frameliyor, daha uzun bir algı oluşturuyor, hem yapılan işlemi daha doğal bir hale getiriyor. İşte dediğim gibi robotik tarama sistemleri, hangi kökü nereye kullanacağınızın matematiksel olarak hesaplanması aslında çok detaylı bir işlem. Yani aslında kişiye özel bir planlama yapıldığında tamamen daha doğal olması belki de mümkün. Çok doğru bir noktaya. Yani tamamen kişiye, yani o doktorunuzun deneyimi, sizin yüzünüze giden en uygun dağılımı bulması. Çünkü aslında yüze, biliyorsunuz, erkeğin tek aksesuarı saç. Saçlar. Çok kıymetli. Evet, ön çizgiyi kullanarak, yanlardaki çizgileri kullanarak o yüzü daha uzun, daha genç, daha dinamik. Evet. Sadece saç yapmıyoruz, sadece saç ekmiyoruz ama yüzü de şekillendiriyoruz. Aslında öyle. Aslında öyle. Yani hiç bazı durumlarda da bununla da karşılaşıyoruz. Gençliğindeki saç çizgisinden dahi daha öne aldığımız saçlar da oluyor mesela. Orijinal saçının olduğu çizgi hakikaten bakıyorsunuz.
alın çok geniş mesela. Yüz şekline göre karar Orijinal veriyorsunuz. saçı o kadar aşağıda değil ama o hastada da mesela eski saç çizgisinin hafif altına inerek daha güzel bir yüz oranı yaratmak da mümkün olabiliyor. Yani estetik bir görünüme ulaşmak için tıbbi bir yöntem kullanıyoruz. Hastalar bu saç ekimine sizce böyle tıbbi bir işlem olarak mı, estetik bir işlem olarak mı bakıyorlar daha çok? Genelde estetik işlem olarak bakıyorlar ama aslında son derece tıbbi bir işlem. Yani insanları ürkütmek istemem ama sonuçta bir işlem yapıyorsunuz. Bir lokal anestezi veriyorsunuz. Hastanın mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesi ki hatta bence mutlaka işlem esnasında bir anestezi doktorunun da bulunması. Çünkü lokal anestezik ürünler de kullansanız bunların çıkabileceğiniz maksimum toksik dozları var. Onların hesaplanması, hastanın tolere edebileceği, monitörize edilmiş bir hastada bu işlemin yapılması son derece bana göre gerekli. Daha Bana güvenli. sorarsanız. Genelde yapılıyor mu? Bu kadar bu ciddiyetle yapılmıyor genelde. Ama bence olmazsa olmaz da sonuçta estetik bir işlem olsa da sonuçta bir işlem, cerrahi bir tıbbi bir işlem yapıyoruz. Peki hocam bu işlemin sizce en önemli aşaması hangisi olabilir? Çünkü biz medyadan da duyuyoruz, hatta yurt dışı hastalarından da bazen olumsuz şeyler duyuyoruz. Türkiye'de böyle olumsuz olaylar da örnekler Maalesef, olarak tabii, var. Hani hatta ciddi hayatını bazen kaybeden hastalar bile, vakalar doğru bile söylüyorsunuz. bulunabiliyor. Sizce bu işlem, tabii ki bütün aşamalar önemlidir ama en önemli kısmı, en böyle sıkıntıların çıkabildiği kısım sizce tıbbi olarak hangisi, estetik olarak hangisi? Tıbbi olarak hastanın bir kere doğru değerlendirilmesi, altyapısının iyi bilinmesi, hastanın metabolizması hakkında detaylı bilgi edinilmesi ve ona uygun bir anestezi uygulanması. Çünkü genelde dediğiniz problemler anesteziyle ilgili Anestezi bölümünde. problemler. Monitörize olmuş ve bir anestezi doktorunun kontrolünde yapılıyorsa bu işlem, ki ben bir anestezi uzmanı değilim ama sonuçta mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu tür komplikasyonlardan kaçınabilirsiniz. Hastanız da kendini daha güvenli. Çünkü bazı durumlarda hastanın konforu için gerekliyse sedasyon da verebiliyorsunuz. Yani sedasyon verildiği ortamda hele mutlaka hem monitorizasyon hem de anestezi doktoru mutlaka bulunması gerekir. Estetik anlamda soruyor iseniz doğallığı sağlayan şey aslında her aşaması önemli olmakla beraber bence o köz saçların yönlerinin verilmesi, kanallarının Açılar, değil mi? açılar, açının cilde yakın olması, hangi folikülün nereye kullanılacağını doktor tarafından sağlıklı bir şekilde planlanması. Çünkü biliyorsunuz foliküllerin birleri, ikilileri, üçleri, hatta dörtlü, beşleri bile var. Yani gidip de siz ne kadar doğruyu da açıyı da açsanız, ne kadar güzel yön de verseniz, gidip de bir dörtlü folikülü en ön hatta koyarsanız Çok bariz oluyor o zaman, çin kafa görüntüsü hiçbir zaman herhalde için çıkıyor. evet, o estetik görüntüyü yakalayamıyorsunuz. Peki hocam bu riskler mesela kimlerde daha fazla görülebilir? Hangi hastalar saç ekimi için uygun olmayabilir? Ya da hangi hastaları daha gönül rahatlığıyla evet saç ekimi sizin için uygundur diye değerlendiriyorsunuz? Var mı böyle kriterleriniz? Her hastaya ekilebilir. Önemli olan burada önemli tedbirlerin alınması. Yani hastamız mesela yüksek tansiyon hastası olabilir. mesela. Mutlaka tansiyonun kontrol altında olması, işlem süresi boyunca da değil, öncesinde regüle edilmesi. Onun için hani diyorum ya, bir hekim tarafından yapılması çok önemli. Hastanın belki size sonuçta görüşmeye geldiği zaman tabii ki siz verici bölgesini, ekim alanını değerlendiriyorsunuz ama genel bir sağlık anlamında da problemleri olup olmadığını anlamanız, tansiyon kontrolü yoksa, şeker kontrolü yoksa, önce bunların Genel sağlık durumunun regüle değerlendirilmesi edilmesi, genel çok sağlık önemli. durumunun uygun hale gelmesi, bu da bir süreç. Bazen hastamız geliyor bize, mesela kan sulandırıcı kullanıyor, işte stente olan bir hasta oluyor, kalple ilgili daha evvelden operasyon geçirmiş oluyor. Bunların regüle edilmesi, mümkünse kan sulandırıcının alternatiflerinin kullanılabilmesi. Yani bu değerlendirme süreci hastanın sağlığı anlamında çok değerli. Evet. Planlama çok önemli, değerlendirme çok önemli. İşlemi yapmak titizlikle elbette ki gerekli ama işlem öncesindeki hazırlıklar genelde herkesin yapmaktan kaçındığı, biraz üşendiği kısımlar. Hatta hastaların bile hocam ne gerek var tetkike vesaire. Hemen sizi işlemlere de yönlendirmeye Aynen, belki doğru de çalışıyorlardı. Hadi bir Tabii. an önce yapalım oluyordur belki de. Yani tabii bu mümkün değil teknik olarak ama tabii yapılan birçok vaka vardır, öyle eminim. Ama mesela ne zaman hakikaten gerçekten mesela işte 35 yaşında, 40 yaşında, 20 yaşında insanlar geliyorlar. Ciddi bir işte bakıyorsunuz tahlillerine, kan tahlillerine bakıyorsunuz falan filan, hiçbir problemi yok. Kalp düzeni, ritmi, her şey yerinde. Tansiyon problemi yok, şeker problemi yok. Tabii ki onları hızlı bir şekilde operasyona almak mümkün. Evet. Peki hocam bir konu daha var. Mesela bu saç ekimi ne kadar sürüyor ortalama ve sonrasında hasta normal yaşantısına ortalama ne kadar sürede
Yani devam aslında edebiliyor? 10 gün sonra inanın bu işlemin yapıldığı hiç belli olmuyor saçın kısalığı hariç. Yani 10 gün kadar sonra bir arkadaşın sizi görse size saç ekimi yapılmış olduğunu anlamayabilir saçınızın. Ama saçını çok kısa kullanan insanlar var. Onlarda hiç belli olmuyor. Evet. Eğer uzun saç yapıyorsunuz, bir de öyle bir şey var. Biz bir long FUV diyoruz. Onu yaptığınız zaman hiç eve gitse işi anlamaz yani o derecede doğal. Yani saçı kısaltmadan da saç Hiç ekimi artık kısaltmadan. yapılabiliyor. Tabii. Teknik Bunu olarak. kimlerde tercih ediyoruz hocam? Ya işte çok böyle medya önünde olan, mesela sizler gibi devamlı televizyona çıkan insanlar ya da işte üst düzey yöneticiler, politikacılar, sanatçılar genelde Belli olsun istemeyen. istemiyorlar. Evet, bunlar istemiyorlar. Hocam sizin saçlarınız da çok güzel. Teşekkür Maşallah. ediyorum. Benimki de ekim. Sizde de mi var Aynen, gerçekten? bende de ekim var. Ha, gerçekten çok doğal, Teşekkür harika ediyorum. görünüyor. Çok sağ olun. Bunu sizin söylemeniz daha da değerli. Çünkü siz de konusunda uzman bir Ben insansınız. çok teşekkür ederim. Saç benim de çok sevdiğim bir konu. Saç ekimi özellikle doğal yapıldığında gerçekten mucize gibi. Dediğiniz gibi kişinin özgüvenini artırıyor. Genel görüntüsünü çok daha bakımlı hale getiriyor. Bunu hiç kafasına takmayan insanlar olduğu gibi bunu böyle bir yaşamının bir parçası, bir hayat felsefesi ya da çok önemli bir işlem olarak gören bir kesim de var. Dediğiniz gibi yani bunu çok önemseyen insanlarda yarattığınız dramatik değişiklik onu çok mutlu edebiliyor. İyi yapamazsanız da tabii tam tersi. Tam tersi. Zaten bu tür işlemlerde, estetik işlemlerde en büyük handikap hastanın beklentileriyle ilgili oluyor. Doğru, Bu beklentileri baştan çok iyi değerlendirip rasyonel mi, gerçekten ulaşılabilir beklentiler mi ya da siz teknik olarak bunu karşılayacak kadar yeterli düzeyde bir hekimlik becerisi gösterebilecek misiniz? Çok Hani biz güzel iğneyi söylediniz. kendimize de batırmamız lazım diye düşünüyorum. Çok güzel Bazen söylediniz. öyle vakalar oluyor ki gerçekten diyorsun bunu yapan kişi neden bu şekilde yapmış? O kişinin hayatını ciddi etkileyecek, Evet. yaralayacak sonuçlar da olabiliyor. Biz kendi dermatoloji kliniğinde de saç ekimi sonrası, öncesi pek çok vaka görüyoruz. Ayrıca bizim dermatolojide skatisel alopesi dediğimiz saç hastalıklarımız da var. Sırf estetik hani erkek tipi saç dökülmesi değil, ciddi bölgesel saç kaybına yol açan hastalıklarımız var ve burada kıl kökleri yandığı için geri kazanma şansımız da yok. Her ne kadar mezoterapiler, PRP'ler, kök hücreler yapsak da oradan saç çıkışı gerçekten çok zor. Çünkü saç kökü kalmamış oluyor. Deri yanık deri gibi oluyor, atrofik skatrissel. Bu vakalarda da hocam saç ekimi düşünülebilir mi? Ben bazen yönlendirmeye çalışıyorum, Tabii ki danışıyorum. düşünüyorum. Çok siz zaten konuya çok hakimsiniz. Çok doğru söylediniz. Tabii burada önemli olan biliyorsunuz bazıları bunların immün kökenli rahatsızlıklar ve tekrar aktive Edebiliyor, olma ihtimalleri aktive de var. oluyor. Alevlenme dönemine Bu tür girebiliyor. vakalarda bir dermatolog tarafından hastanın değerlendirilmesi, genelde hani benim genel yaklaşımım ya bir dermatolog raporu getirin bana. Remisyonda Çünkü bu olmasını tekrar istiyorsunuz. remisyonda mı, bu ne zaman aktive olur? Çünkü sonuçta bir dermatolog onu çok daha iyi değerlendirir. Gerekirse biyopsi alınıp incelenmesi, bu tür aşamalardan sonra bu işleme girilmesi dediğiniz gibi çok önemli. Evet. Gerçekten bizler de hekimler olarak birbirimize yeri geldiğinde danışmak, bunun bir ek işi olduğunu her zaman aklımızda tutmak durumundayız. Evet, en basit işlem gibi gözüken saç ekimi bile Evet. tamamen bir ekip işi yani. Yani sadece hani doktorun cerrahi ekibinden bahsetmiyorum. Anestezi doktoru, dermatoloji uzmanının görüşü. Bunların hepsinin bir araya getirip yapılması en sağlıklı yöntem. Evet. Hocam bir konu daha sormak istiyorum size. Şimdi bize de hani saç dökülmesiyle ilgili hastalarımız geliyor. Bazı hastalarda çok yoğun aktif dökülme oluyor. Erkek tipi dökülme için söylüyorum. Hastanın dökülen bölge, açılan bölge çok ciddi genişlikte olabiliyor. Yani kapatılması gereken bölge çok geniş. Aynen. Greft alınabilecek alan çok az oluyor. Çok doğru. Mesela bu hastalarda nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Tek seans değil de mesela seans mı Tabii. düşünüyorsunuz? Ya da farklı şeyler de var. Hani Kaynaklar, sakaldan, doğru. göğüs kılından. Hani bunlarla da ilgili bize bir bilgi verirseniz çok mutlu Tabii oluruz. çok güzel, doğru söylüyorsunuz. Şimdi burada en önemli kriter kişinin beklentisi. Siz bu beklentiyi verici bölgeden karşılayabiliyor musunuz? Bazen çünkü şöyle taleplerle de geliyor hastalar bize. Ya doktor bey benim için ön taraf önemli ama arka taraf seyrek de olsa tam kapanmasa bile ben bundan razıyım, bundan mutluyum Sorun diyen etmeyeceğim hasta. diyor belki. Bu böyle vakalarınız da olabiliyor. Dediğiniz gibi ek kaynak olarak sakal ya da vücut kıllarını kullanabiliyorsunuz. Vücut kılları içerisinde en başarılı olan yine sakal.
Çünkü hem büyüme oranı çok yüksek Göğüs hem bölgesi de falan da duyuyoruz hocam. göğüs bölgesi de doğru. Hatta talep ediyor hastalar. Doğru söylüyorsunuz. Hatta sırtımdan alın diyenler Evet, falan çünkü filan. genelde erkek tipi dökülmesi olan hastalarımızın vücutları da kıllı oluyor. Biz mesela lazer epilasyon yapıyoruz. Saçlar yok. Diyor ki hocam yanlış yerde çıkmış. Değil mi? Burada çıkacağım da burada çıksa. Çok Bilmiyorum doğru, size doğru. de diyorlar mı? Çok karşılaşıyoruz. Dediğiniz gibi göğüsten de alınabilir. Ama sakal daha başarılı. Sakalın büyüme oranı daha Daha fazla. Göğüs kılına oranla şöyle bir avantajı da var sakalın. Bu dihidrotestosteron yani hormonal dökülmeden hiç etkilenmiyor. Yani biliyorsunuz sakallar. vücut kılları çok fazla. Hatta olumlu etkilenebilir. Yani göğüs kılları bile zamanla dökülse bile sakallar tamamen saçları dökülmüş bir insanda bile son derece Sakal gür sakallar görüyoruz, görüyorsunuz. Ama sakalın sıkıntısı saça göre oldukça kalın. Yani saçın ortalaması 60 mikronlardayken en ince sakal bile 90-100 mikron. Sizin onu çok ustalık ve teknikle orijinal saçlarla beraber aralara Araya kaynatmanız lazım ve onun açılarını daha iyi ayarlamanız lazım. Çünkü daha kalın bir folikül estetik anlamda görüntüyü bozabilir. O da dediğiniz gibi tecrübeye dayalı bir şey. Göğüs kılları da aynı şekilde kullanılabilir. Yani bazı durumlarda bizim verici bölge dediğimiz alanın yeterli olmadığı durumlarda mutlaka Tercih vücut kıllarına ediyorsunuz. başvuruyoruz. Seans sayısı olarak hocam? tabii. Ya, seans Tek tabii. seferde mi yapıyorsunuz? Genelde hani o derecede geniş açıklığı olan insanlarda en az 2 seans yapılması lazım. Yani illaki de tek seansla her şey çözülecek diye de bir şey yok. Önemli şart. olan çözülmesi, Evet. doğal olması, kendini daha iyi hissetmesi. Kesinlikle evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi güzel kıymetli bilgiler aldık sizden. Çok sağ olun. Umarım izleyicilerimiz de faydalanmıştır. Ayağınıza sağlık. İnşallah tekrar sizi konuk etmek üzere. Görüşmek üzere Görüşmek diyorum. üzere. Çok Sağ teşekkür olun. ediyorum. Program